Bilet normalde gidiş dönüş 200.000 TL civarındaydı. Muğla Fethiye'ye uçacağız. Business sınıfında uçacağız. Fethiye'deki hayatımı daha önce hiç göstermememe rağmen ilk defa bu videoda göstermek istedim. Şöyle bir ahududu suyu geldi. Sadece 45 dakikada burada denize girerken yukarıda karlı bir ortamın keyfini çıkartabiliyorsun Fethiye'de. Yani böyle bir şeyin maliyeti restoranda 6.000 lira. Bir saat yata yata yemek yiye böyle bize krallar gibi bakacaklar. Şimdi ben yıllarca dünyada gezerken uçak biletlerine para vermedim. Nereden baksanız 27 saat oldu. Eve girdiğimizde 30 saat olacak. Hem de Fethiye'deki yaşamımızın biraz kesitlerini görün. Çünkü burası çıldırmış durumda. 2 pasaport aynı anda sahip olabilirsiniz. Bak bunu hala bilmiyorsunuz. Ben o yüzden burayı çok seviyorum işte. Her şey elinin altında. Binlerce kilometre uzaktan evimize dönüyoruz. İyi seyirler. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Sabahın saat 5'inde Sri Lanka Colombo'daki havalimanından günaydınlar. Ben Deniz Pehlivan, Sezer kardeşimle artık bir ay sonunda Dubai, Maldivler, Sri Lanka rotasını yaptık ve evcezimize dönüyoruz. Muğla Fethiye'ye uçacağız. Birazcık Nasıl uçacağız? business sınıfında uçacağız. Buradaki Türk Hava Yolları bize bir kıyak yapmış. Bilet hediye ettiler. Madem dediler çok yoruldunuz, rahat rahat gidin dediler ve business şekilde uçacağız. Güzel, keyifli bir yolculuk yapacağız ama ben size bu videonun öncesinde bir şey demiştim. Aslında size birazcık da Fethiye'deki hayatımı daha önce hiç göstermememe rağmen ilk defa bu videoda göstermek istediğimi belirtmiştim. Aslında bu video bir eve dönüşümüzde başımıza gelen yaşadıklarımızı size aktaracağım video olacak. Çünkü sonuçta bizim de bir evimiz var. O yüzden ev dediğin yer neresidir? Doyduğun yer. Doyduğun yer kuru fasulye yediğin yerdir. Kuru fasulye, Yemek. etli pilavlı kuru fasulye yiyeceğiz. Kokoreç. Mola var. Vallahi bak ben burada aç kaldım. Orta Amerika'da aç kaldım. Afrika'da aç kaldım. Biraz da burada aç kaldım. Yalan Çay var. söylemiyorum. Çay var, kahve var. Alacak Hiç mısın? alışveriş de yapmadık Sezer'e. Hiçbir şey almadık biz. Geldiğimiz gibi. Kahvelerinden geliyor. kesinlikle almayın. Türk kahvesine çok benziyor ama çaylarından alabilirsiniz. O da bizim Karadeniz çayına benziyor ama gelmiş. Seylan çayı. İnsanlara hediye edin yani. Birkaç paket alalım. Bizim bekleyenimiz olmasa da kendimiz alırız. Aynen. Of nasıl mesaj verdim. Hadi bakalım. Size iyi seyirler. Bize de artık keyifli bir yolculuk olsun. Aslında bu yolculuk toplam 48 saat sürecek. Otelden çıkıp eve varmamız. Sizler bu 48 saati çok kısa bir sürede izleyeceksiniz. Binlerce kilometre uzaktan evimize dönüyoruz. İyi seyirler. Havalimanından çıkarken de yine adamlar kahve ve çay konusunda satış yapmaya çalışıyorlar haklı olarak. Her yerde bak çay noktaları var. Hem de çok güzel şekilli değil mi? Bak şundan bakalım, gel güzele benziyor. Şöyle paketlemiş hediyelik şekerleme gibi. Yok bu kokulara benziyor. İngiliz breakfast nasıl satıyorlar görüyor musun dünyada? Yani adamlar kendilerini çay konusunda kabul ettirdiler. Çayları çok iyi. Başka ne alacaksın? Bak Ceylon Tea, bunu alalım bunlardan işte. Kanka o masala çay. Biz regular alalım. Anam benim bunu masalasını yapamaz. Kavga çıkacak evde durduk yere. Hello, good morning. Düştü mü? Bak bak. O kulağımda hissettim. Şey Daha open. çok benziyor. Evet, karanfilli gibi. Ortadaki. He? Yani o 300 lira paketi. Zaten en iyisi olmasa $10 olmazdı paketi. Oradan anla yani. O kadar yerler gördük, tarlalar gördük, bir paket bir şey almadık. Çekim yapmaktan, koşturmaktan, bazen gülmekten alışveriş yapmak aklımıza gelmiyor. Ama çok eminim özellikle kadınlar şuradan bir bagajla dönerlerdi. Aynı Hindistan'daki gibi. Paketi $10 geliyor. 3-5 tane alacağız. When my followers come buy something from your place, make discount, okay? Of course, definitely. What is the name of this place? Soy Ceylon. Soy Soy Ceylon. Ceylon. Soy Ceylon. Okay, they will find you. This is coming from which part of Sri Lanka? The central The part. central part. Yes. Okay. Between Gördüğümüz çay tarlaları var ya oradan. Ha, O bölgeden. Bak size bir gerçek anlatayım arkadaşlar. Orada çalışan insanları gördük. Çok çok ucuz maliyetlere çalışıyorlar. Burada $10 satıyorlar. Evet. Yani her zaman derim bak. Bir zaman emeği olan para kazanmıyor. Her zaman stoğu koyan, her zaman son kısma gelen parayı kazanır. Bakayım saate saat 5 ders. Ders saat Abi var. ben girişimci adamım. Sri Lanka halkının yarısı beni takip ediyor. Şurada var ya, muhtarlığıma adaylık koysam
Bak bir hayalim. Siz daha abone olmayın bak. Bildirimleri açmayın. We are surprised. 25 straight. Thank you very much brother. Thank you. Havalimanına girerken herhangi bir güvenlik önlemi yok. Ama girdikten sonra bir kere X'e sokuyorlar. Check-in'ler burada diyor. Bak Türk Hava Yolları TK 731. Buradan gireceğiz kankam. Şunlardan birinden gir işte. Güzelmiş ya havalimanı. Kötü değil yani. Haydi gidiyoruz. Şimdi de check-in'imizi yapalım. Turkish Airlines neredeymiş? Şurada yazıyor 21-27. Gel Sezer. 21-27'de. Şuradayız. Gözünü sevdiğimin logosu be. Ev kokuyor. Şimdi business olduğumuz için bize burada özel bir check-in alanından girmemiz ayrıcalığı verilecek böyle şeyler var. Bunları ben size birçok vlogda anlatmıştım. Kendim daha önce uçtuğumda da. Bu işin en güzel yanı konforlu bir şekilde yatarak uçuyor olmak. Ve gerçekten hani uçaktaki o belim ağrıdı, uzun yolculuklarda yorulduğum falan yaşamıyorsunuz. Bildiğiniz koltuğumuz yatak olacak. İşte bu anı seviyorum abi. İşte bu an en güzeli ya. Bir de şimdi business uçtuğunuz zaman rahat rahat yorulmuyorsunuz. Heyecanlıyız bakalım. Şimdi bagajlarımızı vereceğiz. Biraz sonra uçağa geçeriz yavaştan. 8 saat mi sürecekti? 8 saat sürecek. 8 saat yata yata yemek yiye böyle bize krallar gibi bakacaklar. Bitmesini isteyeceğiz hatta çok eminim yani. Başlıyor. Biletlerimiz geldi. Buradan İstanbul'a hem oradan Dalaman'a uçacağız. Bu bilet normalde gidiş dönüş 200.000 TL civarındaydı. Ama Türk Hava Yolları Sri Lanka ekibi sağ olsun bize böyle bir kıyak yaptılar. Çok iyi. Darısı diğer ülkelerde bizi takip eden Türk Hava Yolları ekibi. Ben az önce dedim lütfen dedim buradan devlete sesleniyorum. Bakın bize. Bize arada böyle jestler yapın mutlu oluyoruz dedim. Sürünüyoruz çünkü dedim. Yani bizim hala bu kadar gezerken bir 3-5 tane havayolu şirketi sponsoru Yani bulamamamızın yeter. sebebini ben sana söyleyeyim mi? Kanka biz çünkü ajanslarla çalışmıyoruz. Bizim Abi, parayla işimiz yok. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu Türkiye'deki ajanslar gerçekten hak yiyorlar arkadaşlar. Neden hak yiyorlar? Çünkü bizim gibi gerçekten bu işi gönülden yapan, bir şeyleri göstermeye çalışan, bir şeyleri değiştirmeye çalışan insanlar yerine hep arkadaş Kendi network'leri topluluğuna var ya. sürekli reklam ve hiçbir etkisi de yok. Ben kendimden biliyorum. Tanıdıklarım var. Ya bizim kesinlikle parasından pulundan demiyorum ama ben hala bu işleri emekleri verirken hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum. Kalbim kırılıyor artık. Ama umurumda da değil. Bizi gezdirecek kadar bir imkanımız olsun biz her türlü mutlu oluruz yani. Marka diyoruz da o olmaz, zaman para da kardeşim? olmaz. We are Turkish Airlines. We are global yours. We gonna fly. Şuraya etiket yaptırayım mı Turkish Airlines diye hashtag. Ben de reklam değil yazdıracağım. Şaka baka enerjimiz çok iyi şu an sabah 5 olsa da hadi gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar biz normalde bu uçağın içini size komple anlatacaktık. Ama izin alamadık. Bazı sebepler oldu. Ya bu Türk Yasal havalarından şeyler. dolayı değil. Başka bir Tamamen olayı var. başka bir ülkenin politik Politika, durumundan evet. dolayı. Yani olmadı. Şimdi burada sadece belki indiğimde anlatırım ki zaten çoğunluğunda uyuyacaktık ki Sezer uyumayı planlıyordu. Ben ilaç alıp uyumamak için. Şey çekeceğim diye. Kardeşim dedim bir rahat dur ya. Hayatında ilk kez rahatla erdim. Bir rahatın tadını çıkar. Ama dedik ki Gösteremeyeceğiz. değerli sevgili izleyicilerimiz izlesin. Yeter ki onlar daha fazla görsün dedi. O yüzden böyle. Nasıl ama sanat yaptık. Öyle kankam. Onlar zaten beni tanıyor artık da. Ama üzücü bir durum oldu böyle. Yoksa ben size hepsini anlatmak istiyordum başından sonuna kadar. Lakin yasak dendi bize. Kardeşim yasak. Ama muhtemelen İstanbul Dalaman'da o Yapacağız. Orada Çekeriz onu. serbestiz abi. Orada yapacak bir sınırsız. şey yok. Her şey. Üzgünüm. Neyse ben de size en kötü evimi gösteririm. Business class'tan fakirhanemi görürsünüz. Ya bir şey diyeceğim. Gerçekten Fethiye'deki yaşantımız şu anda çok şükür. Allah'a binlerce kez şükür. Çoğu aramızda yerden 500 daha metre güzel. var. Evet, çoğu Yine yerden orada daha güzel. beraberiz. Bak denizimiz güzel, yemeğimiz güzel, insanlarımız güzel. Tabi buradaki kadar gülmüyorlar ama yine de Fethiye'nin insanı da güzel şimdi Egeli olduğu için. Türkiye'nin her yerinde de insanlar güzel ama Ege'de biraz daha gülme oranı daha fazla. Artıyor. Denize yakın olduğu için. Ama tek kötü unsur fiyatlar be kardeşim. Yine başladık. Şunu da bir düzeltsek her şey çok güzel olur. Ben kendi kazıklanmaktan bıktım. Ama gerçekten Türkiye çok pahalı. Yani bunu tartışmak da artık istemiyoruz. Dünyayı gezdikçe de görüyorsunuz. Düzeleceğiz inşallah. Ne kadar ilginç değil mi? Dışarıda insanlar köylerde gösterdim size. Aylık 50 dolara yaşamaya çalışıyorlar. Havalimanına geliyorsunuz. Bambaşka bir diyar sizi karşılıyor. Dünyanın dengesi işte. Aslında dengesizliği. Biz bununla lounge'a girebiliyoruz Sezer diye biliyorum. Gel bir deneyelim. Kullanabiliyor olmamız lazım biziniz olduğu için. Bakalım. Bizim biletimiz hediye ödül bileti olduğu için lounge hizmeti alamıyoruz.
tahmin ettiğim gibi Türkiye'de olsaydık kullanabilirdik ama buralarda yurt dışındayken anlaşması yoksa olmayabiliyor. Olsun. Zaten birazdan uçak kalkacak. Zaten kahvaltıyla vesaire başlayacağımız için çok da ölmüyoruz şu an launch diye. Şurada Türk Hava Yolları uçağımız geldi. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketimizde Euro dönüş başlasın. Uçağa doğru geçelim bakalım. Anca buraya kadar çekebiliyormuşuz. Aynen. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Hadi iyi uçuşlar. Görüşürüz. Bu soğuk ne? Buz buz. O kar yağıyor bildiğin. Kolay gelsin. Yani öyle bir yolculuktu ki ama Çok hani iyi değil. çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Aması yok kardeşim buna. Bak, Ben onu hep yaşamak istemem. Yaşarsan bir değeri şey kalmaz. diyeyim mi? Bayramdan Sen bayram. yaşama kardeşim. Bana benimkini öde ben yaşarım. Ya böyle Ya, bir şey var mı? Yattık, Otel uyuduk. gibiydi ya. O tavuk neydi o tavuk? Çok güzel Tavuğa yemekler hasret yedik. kalır mıyız ya? Bildiğiniz yatağınız, oturduğunuz koltuk yatak oluyor. Hizmet harika. Tabi şimdi bu bilet gidiş dönüş 200.000 TL olunca az bile. Hatta biz içki falan içmedik yani. Resmen zarara sokamadık. Aynen hiçbir Tabiri şey caizse. yemedik. Hiçbir zararımız Ne yok. veriliyorsa onu yedik. Uyuduk çünkü 4 saat. Yatış da geçti. Zaten yorgunduk. Seyahat yorgunluğu da vardı. Erken de kalkmıştık. Ev cezimizi de özlediğimiz için bir artık vücut durma şeyine girdi. Enerjisine. Evet. Velhasıl Kışlıklarımızı da giydik. kışlıkları da giydik. Ne kadar soğukmuş. Biz orada yanıyormuşuz. Bayağıdır kışı görmüyorduk. Sezer de görmüyormuş. 4-3 3 sene mi? sene oldu tam. Bu sene daha çok göreceğiz. Şimdi yeni havalimanındayız. Gerçekten bu havalimanı bak yine her gelişimde söylerim. Bambaşka. Dünya standartlarının Çok üstünde. Çok üstünde. Çok. Ama çok büyük. Ve çok pahalı. Ya tabii canım. Çok yani gereksiz çok pahalı. pahalı. Ona alıştık artık yani. Turistler alışamıyor ama bir sürü yorum yazmışlar. Keşke bunu da biraz düzenlesek yani. Çok ucuz. Yani 15 euroya çorba satıyorlar. Olmaz. Almaz. Kaçar Şimdi yani 8-9 euro yap. Ayağı alırsın. Lan ayağı alırsın. Hani sonra 15 yap. Bak ne kadar da şey yapamaz bak. İğneyle çuvaldızı da her türlü batırmayı biliyoruz. Abi öyle, ne Gerçekten memleket bizim sonuçta. Ne yapıyoruz şimdi? Burada bir 5 saat aktarmamız var. Sonra Dalaman uçağına geçeceğiz. İç hatların transfer noktasına doğru gidiyoruz. Çok kolay, çok sistematik her şey bu havalimanında. Sadece çok yürüyorsunuz. Ne oldu? Bir simite 200-300 lira vermek koydu mu? Yani 290 lira simit olmasın be kardeşim. Neyse eleştirmiyorum. Artık bu konular hakkında da konuşmak istemiyorum. Neden diye sor bana. Sor Neden kardeşim? Bir şey değişmiyor çünkü. En son böyle konuştum. Adam altına ne yazdı biliyor musun? Ne yazdı? Tabii ödeyeceksin. Eşşoğlu eşek yazmış. Hadi ya. Adama sorsan kaç ülkeye gezdin abi? Ne yaptın parayla? Yok adamda para da yok ama ben onun hakkını koruduğumda adam bana küfür ediyor. Niye uğraşalım ki? Olsun biz yine de iyi örnek olalım. Elbet mesajı almak isteyenler Adam vardır. küfür ediyor. Ben bıraktım artık küfür kısmını. Zaten her türlü eden ediyor, takdir eden de takdir ediyor. Şimdi iç hatlarda business'la uçtuğumuz için tekrardan lounge'umuza doğru gidiyoruz. Bir sakin geldi bana bu havalimanı kış mevsiminde olduğumuz için artık. İç hatlarda da böyle çok şık bir lounge yapmışlar. Bir girip bakalım. Ben geçen buraya girmeye çalıştım. Beni almadılar. Sezer'i de almamışlar. Aynen. Bir çıkışımız var Hişam'la beraber birbirimize bakıp Hadi gidelim bakalım. Şakayla karışık. Bak klasik plus olman lazım. Gördün mü? Klasiğe giremiyorsun. ben klasik. Bak şimdi bunlar var ya Türk Hava Yolları'nın mil programları. Şimdi ben yıllarca dünyada gezerken uçak biletlerine para vermedim. Sen Bunun- hangisisin bu arada? Ben klasik plus'ım şu an. Ben klasiğim ben giremeyeceğim. Gel geçeriz gel. Ben seni gezdireceğim. İndirin beni. Bunları takip edin, internetten araştırın. Kredi kartlarıyla böyle para harcadıkça puan kazanabilirsiniz. Evet. Aynı zamanda da uçuşlardan kazanabiliyorsunuz. Şimdi buradaki lounge'a girdik. İçerisi çok büyük değil. Böyle küçük bir büfe var. Yiyeceklerinizi alabiliyorsunuz. Simit falan özlemişiz. Hatta bayağı bir alacağız. Domatesler, salatalıklar falan görmeyeli bayağı zaman olmuştu. Peynirinden kısırına kadar. Zeytinler hiç yoktu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Neredeyse hiçbir yerde tüketememiştik. Şimdi
Bir de şurada yeme içme kısmı var. Onu da göstereceğim. Bunların hepsini ücretsiz alabiliyorsunuz. Biz şurada çalışacağız. Bir dünya video var. Arka planda Sezer kardeşim yardırsın. Sen çalışacaksın, ben daha rahat geleceğim. Burada simitler falan var. Burada mercimek çorbası var. Burada börekler var. Poğaçalar var. Şurada da çay, kahve bölümü varmış. Burası daha kahvaltılık bir alan yapmışlar. Öğle yemeği gibi şeyleri göremedim. Muhtemelen saatten dolayı. 5 saat aktarmamız var. 5 saat çalışacağız. Bu videoları yapması inanın bana hani çekmek bazen daha kolay. Kurgusu günler sürüyor. Böyle oturuyoruz birçok yerde masa başında. Arka planda Göksel mesela bana yardımcı oluyor. Sezer'e Berat yardımcı oluyor. Bir dünya şey çekiyoruz. Kurgulanıyor falan. İyi yemekler ama sonucu güzel. Bu geldiğimiz lounge'un yanında asıl business lounge vardı ama hemen hemen aynıymış zaten yeme içme olarak. Sadece biraz daha konforluydu. Biz de böyle birazcık rahat çalışabileceğimiz bir köşe noktası seçtik. Videoları yapmaya başladık. 4 saat oldu mu? Saat hiç non-stop her şeyi çalıştık. Güzel oldu ama. Bir yandan tabii hepsini halletmiş olduk. Hadi gari gidelim. Yeter. Instagram'da videomuz Geliyor mu? arkadaşlar. O yüzden Instagram sayfalarımızı takip edin. Bilgilendirici seri videolar yapıyoruz. Bak Türkler için en ucuz 5 Çok ülke. güzel oldu. Sri Lanka. çok güzel. Şu an benim bir hayalin peşinde sayfamda, Sezer'in de Sezai Yılmaz sayfasında buraya bırakacağım etiketlerimizi. Oradan bakın mesela Türklerin gideceği en 5 güzel ülke, en ucuz 5 vizesiz ülke. En ucuz olduğu bile. O vardı, bir de kesinlikle görmeniz gereken ülkeler serisi yaptık. Reel olarak paylaştık. Hadi oradan bakarsınız. Şimdi artık son uçağa binip evimize Dalaman'a gidiyoruz. Oradan da Fethiye. Son kez çantayı sırtıma aldım. Hadi gidiyoruz. Evet, Dalaman Muğla. Bakalım bu nasıl olacak. Merhaba. Oo, kar soğuğu. Buz. Gidiyoruz. बोला लगता है बोला तू पर में आका बोला come mess with me if you wanna find out जगह तेरी दिखाऊं न रहे कोई doubt in spite of this करना Şöyle bir ahududu suyu geldi. Bunların hepsi bir önceki uçta vardı ama çekmedik ve uyuduk zaten. O yüzden hepsi çok lezzetliydi. Menü böyle. Izgara tavuk, ağır ateşte pişirilmiş kuzu, incik ya da çikolatalı tatlı, bir de ekmek varmış. Yanında da içecekleri falan seçebiliyorsun. Tabii önceki uçuşta neler vardı? Bu daha kısa mesafeli bir business. Öbürleri mesela yatak olabiliyordu ve geniş gövdeli bir uçaktı. Olsun. Yine de öyle rahat rahat gidiyoruz. Hadi bakalım. Yemek geldi. Vallahi bayağı güzel. Şurada tavuklu bir şey var. Burada incik var. Bir de portakal suyu söyledim. Ve eve ayak bastık. Sonunda 2 gün sonra. Kolay gelsin. Hoş bulduk. 48 saat sonra. Yalnız bu Dalaman Havalimanı'nda çok yeni oldu. Hani size Dubai'ye giderken nasıl ki Antalya'dan fikirler vermiştim. Buradan da vereyim. Mesela bu havalimanından yazın Londra'ya ve mesela Slovakya'ya, İsviçre'ye çok ucuz biletler oluyor. Aklınızda bulunsun. Çok komik paralara ve direkt uçabiliyorsunuz. Böyle çok fazla buraya turist çekmek için yapıyorlar. Buralara yakın yaşıyorsanız değerlendirin. Karanlıkta size bilgi vermeye çalışıyorum. Kanka turizm sezonu bitti ya. Ama elektriklerini kesmişler, çok yakmasınlar. Bagajı almaya gidiyoruz. Ve nereden baksanız 27 saat oldu. Eve girdiğimizde 30 saat olacak. Dünkü çıktığımız ilk oteli de dahil edersek yaklaşık olarak 48 saatlik bir yolculuğun artık ev kısmına geldik. Şimdi Dalaman'dan Fethiye'deki evime gitmem bir yarım saat falan sürecek. Ve günaydın, evimdeyim. Herkese Fethiye'den merhabalar arkadaşlar. Burası benim evim. Bugün artık Sri Lanka'dan olan bu dönüş yolculuğumuzda size Fethiye'deki bir günümü artık göstermeye geldi. Burası benim doğup büyüdüğüm bir yer.
Burada bir lisede okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde işletme okumuştum. Sonra dünyanın en büyük o Big Four şirketleri diye geçen finansal danışmanlık şirketlerinde çalışmıştım. 10 sene İstanbul'da yaşamıştım ve geri dönmüştüm. Videonun birçok kısmında size insanın yaşlandıkça değiştiğini ve artık ev özleminin, bir yere bağlanmanın, köklenmenin değerli olduğunu söylemeye başlamıştım. 20'li yaşlarımın ne ortasında ne de sonunda bunu hiç hissetmemiştim. Sırtında bir tane çanta, aynı tişörtleri, kıyafetler yırtılana kadar giyerken bir anda 30'lardan sonra insan bir şeyin farkına varıyormuş. Ben bunu kendim canlı canlı yaşayarak size anlatıyorum. Her ne kadar büyüklerimiz zamanında bize bunları söylese de gözümüzün önünde canlandırılmış hayatlarının bir videosu olmadığı için ya da bir görsel olarak ikna olmadığımız için inanmıyor olabiliriz. Ama benimkinde birazcık daha sizler de canlı canlı şahit oldunuz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü 20'li yaşlardaki hissettiklerimle 30'lardakinin hepsini kayıt altına aldım ve hepsini YouTube'da bu zamana kadar izlemiştiniz. İşte şimdi 35'ten sonraki Fethiye'de kurmuş olduğum düzenin bir parçasını, evimi ve burada nasıl yaşadığımızı ve Sri Lanka'dan döndükten sonra en çok neleri özlediğimi hem biraz gezi olarak sizlere göstereceğim hem de Fethiye'deki yaşamımızın biraz kesitlerini görün. Çünkü burası çıldırmış durumda. İnanılmaz bir göç aldı pandemiden sonra. Eskiden küçücük bir kasabayken sokaklara çıktığınızda herkesi tanıdığı bir yerken günümüzde metropol olmaya aday denmese de gerçi bayağı büyümeye başlamış bir kent olmaya başladı. Hadi gelin güneşli bir kış gününde Fethiye'deki hayatımızı da size göstereyim. Ben hayatımda hep böyle bir açık mutfağım olsun istemiştim. Böyle Fethiye'nin merkezini tuttuğum evimde böyle bir kendime açık mutfaklı düzen kurdum. Dolabım var, bulaşık makinem, fırınım, hiç yemek yapmasam da ocağım var. Burada kahve makinem, çayım, en özlediğim şey bu olmuştu. Genelde burada çalışıyorum. Şimdi diyeceksiniz plastik masalar niye var? Daha doğrusu sandalyeler. Daha burada bir grup alma imkanım olmadı. Zaman bulamadım. İlk fırsatta bunu alacağım. Çünkü sürekli hala bir yerlere gidiyorum. Anne baba özlemi var, arkadaş özlemi var derken gidip alışveriş yapamadım. Burası benim salonum. Şu Afrika'dan aldığım, hatırlarsanız Tanzanya'daki o güzel heykellerim Zanzibar'dan almıştım. Şu da o heykelleri yapan abilerin o köy yaşamını anlatan harika resimleriydi. Kendileri bizzat orada çiziyorlardı. İmzası da şurada bakınlar, hatta bizzat benim önümde yapmıştı. Çok çok iyilerdi. Burada genelde YouTube izliyorum. Netflix gibi şeyler izliyorum. Bu pasaportlarım. Benim 2 tane pasaportum var. 2 pasaport aynı anda sahip olabilirsiniz. Bak bunu hala bilmiyorsunuz. Instagram'da da anlattım. Oradan takip edin. Çünkü diyelim ki bir ülkeye gittiniz. Bir başka ülkede o ülkenin damgasını görmek istemiyor. O zaman diğer pasaportu kullanabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Bu zaten bayağı doldu. Yakında çok uzak yerlere gideceğim. Orada tam anlamıyla doldurmuş olurum. Burada okumasam da bazı kitaplarım var. Hatta şurada bir tane daha var. Kendimi zorluyorum ama bir alışamadım. Ara sıra hatırlarsanız Japonya'dan aldığım PlayStation'ı kaç 300 dolara mı 400 dolara mı ne almıştım. Onu oynuyoruz burada Sezer'le. Böyle bir kendime ait salonum var. Şöyle balkon kısmı direkt Fethiye'nin merkezindeyiz zaten. Her yere yürüme mesafesindeyim. Birazdan gösteririm. Burada 2. kat da var. Göstermiyorum. Orayı daha ofis gibi kullanmaya çalıştım ama bu ev bana çok büyük geldi ve ısınmıyor. Kışları çok soğuk burası. O yüzden muhtemelen daha küçük bir yere çıkacağım buradan sonra. Küçük bir oda var. Misafir odası gibi. Şurada duşum, tuvaletim ve burası da bana ait yatak odam. Şöyle kendim hatta duvar kağıtları falan yapmadım. Dünya haritası olmasın dedim. Artık dünya haritalı bir şeyim olmasın deyip farklı bir konsepte gittim. Şimdi burada yaşadığımı gördüğünüze göre küçük bir dünyamda her ne kadar yılın sadece 40 günü falan kullansam da burayı, hadi gelin sokaklara inelim. Kışın Fethiye nasılmış? Bu nasıl Fethiye? Düne kadar sahillerde yanarken bugün burada donuyoruz. Yaylalara bile kar yağmış. Ya şöyle bir memleket var mı ya? Evden çıkıyorsun, deniz kenarındasın. Harika bisiklet yolları, yürüyüş yolları.
Ben o yüzden burayı çok seviyorum işte. Her şey elinin altında. Neredeyse aslında kış yok gibi bir şey burada. 2 ay sonra yine yaz başlayacak. Harika. Yani şu nefesimi, şu oksijeni size bir anlatabilsem, o kadar güzel bir hava var ki. Önce yemek yemeye gidiyorum. Burada en çok özlediğim şeylerden bir tanesini size göstereceğim. Bugünden itibaren anlatacağım şeyler hızlandırılmış olacak. Tabii ki bir Fethiye gezi vlogu değil bu. Ama gelirseniz mutlaka gitmeniz gereken yerler aklınızda bulunsun. İlkine götüreceğim sizi. Hadi gidiyoruz. Bak işte burası benim kahvaltıda en çok delirdiğim yer. Efe Fırın diye geçiyor ismi. Şurada Fethiye'nin meşhur Fethiye ciğerini yapıyorlar. Bakın kim var başımızın belası arkadaşlar. Kanalımıza hoş Günaydın geldiniz. arkadaşlar. Artık orada Sırlenga'da daş yedik. En son- Bazlama yiyelim. En son şeyi seviniyordun ya, kuru basada. He ya. Bir Bir önceki tane bölümde- bademli kuru basasına seviniyorduk. Şimdi geldik sucuklu mucuklu bir şey. Abi yiyoruz. seni anarak geldik Sri Lankalardan. Hoş geldin kardeşim. İzledin mi videoları? İzledim. Delikanlı. Abi artık düzgün yemek yiyeceğiz. He? İzlemiş mi? İzlemeyeyim mi? Bu kadar bedava reklam yapıyormuş. Bedava reklam yapıyor. Ekmek bandık ekranlara. Hadi kahvaltı yapacağız. Zeytin vardı. En son zeytini 45 gün önce görmüştük. Zeytin var, Arkadaşlar, değerli zeytin olduğunu var. burada anlıyoruz. Kahvaltı Ya var ya. yiyelim, bir an önce yiyelim. Bir de Dayanamıyorum. yazın gelseler aslında bu sövmüş domatesi tabii ki de sezonluk olduğu için daha da güzel oluyor. tabii canım. O pembe domatesi yiyin, tadından geçemezsiniz yani. Afiyet olsun. Arkadaşlar selamınızı söyleyin, %50 daha pahalı. Kruvasanla aşk yaşadık. Kruvasanla zor bulduk. Benim sucuğum güzel abi. Abi sen bunu Sri Lanka'ya açarsan aylık 1 milyonum var. Ya, Sri Lanka'ya nereden gidiliyor? Birader biz kayboluruz orada ya. Eşeğine geçiyor burada, Göben Yayla var. Gerçi senin program var artık. Bizden beni de gezdirin ya. Beni de gezdirin reklam. Neyse ki rahatız. Dünyayı mı gezmek istiyorsunuz? Beni de gezdirin.com'a gelin. Şu anda yüzlerce kişi aldı arkadaşlar. Teşekkür ederiz. 20 küsür bin kişi olduk Instagram'da. Bu hafta inşallah Mısır, işte Roma, Paris ve Amsterdam kartlarını da yayınlayacağız. O kartları okuduktan sonra dünyada gidemeyeceğiniz o şehirlerle ilgili hiçbir korkunuz, endişeniz kalmayacak. Yemin ederim şuradan belediye başkanı geçse dönüp bu kadar bakmazdım. Şuna baktığım kadar. Nasıl örnek? Bazlamasını bulabileceğiniz nadir yerlerden biri bura. Abi birinin artık bunu deneyimleyip anlatması lazım. Haftalardır bunu çok özlemiştik çünkü. Kahvaltı çok güzeldi. Şimdi normalde ofise gidip bizim videoları yapmamız gerekiyor. Bu vlogların hepsinin arka planda kurguları vardır, hep söyledim. Ama o kadar güzel bir kışı yaşıyoruz ki burada. Sandalyeleri aldık. Şimdi bir yere gidip kahvede oturacağız. Burada çok güzel kahve içmeye. Kahve içeceğiz değil mi? Hiç çalışasım yok. Bilgisayar dahi göresim yok. Biz mi çalışalım? Zaten normalde de çok çalışıyordun ya. Bir şey diyeceğim. İşinde dünyayı Arabanın gezmek. anahtarı lazım bana. Telefonumu alacağım. Bak arabamın arkasında şu sandalyeler varmış. Oturup da böyle şurada sahile keyfini bile sürmüyordum. Hani hep bazen kızıyorum ya size, işte diyorum dengeyi sağlayın falan diye, böyle mutlu olmak için diyor. Ulan önce kendin yap dersin değil mi? Kendimiz yaparız. Burası bizim burada Tuk Tuk Kafe diye bir kafe. Arabanın üstünde satıyorlar. Kahvesi 70 lira, çok ucuz. 70 lira mı? Bulamazsınız ya. Bak orada da Abi bir de düşünsene bak, deniz şurası. Şu arka tarafta birazdan gösteririz. Park bizim bu yürüyüş yaptığımız park. 500 tane videoyu burada çektik. Bu videolara burada çekiliyor. Türkiye'nin en iyi 10 parkından birisi seçildi burası. Harika bir parktır, gösteririm. Ama bir de size tepeden bir Fethiye'yi göstereyim. Hadi gelin. Bir saniye. Evet. Bir ne oldu? dakika. Anne gitti mi? Anne. Deniz annesiyle görüşüyordu. Arkadaş ya bir Doğan'ın. dakika ya. Tamam anne, övgüye devam. Övgüye devam. Lütfen. Anacığım seni YouTube videosuna sokacağız. Bakın Biraz Sezer daha- Bey de burada. Sezer Bey'i de biliyorsundur sen.
Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Yayındayız şu anda. Merhabalar. Sizler çok yetenekli ve kendinize güvenen insanlarsınız. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ederiz. Ben sizi gördüm burada böyle böyle İyi yaptın. hayranımsın abi falan diye gelecektim. Kalkıyorum kahvaltı yaparken hemen açıyorum bir hayalin gücünü. Nereye gidiyorsunuz? Avusturya. Peki hala bir hayalin peşinde misiniz? Şimdi şeye gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Çok memnun olduk. Evet, bir hayalin peşinde. Abi dünyanın her yeri, her masada varız. Ama masada gerçekten bak ne varız. kadar güzel saygıyla geliyor herkes, Evet. görüyor musun? Güzel bir şey. Hedef kitle bu işte. Biz bunu istiyorduk. Yoksa Yani biz de gelip de biliyoruz. Biz de biliyoruz yam içerikleri içerikte yapmayı. ya. İyi biliriz kardeşim. Buradaki işte hayat böyle emeklilik kafasında geçiyor. Biz daha böyle 35'li yaşlarda emekli olmayı düşünen arkadaşlar gibi takılıyoruz. Bir hafta içi gününde bile böyle kahvenizi yudumluyorsunuz. Gayet de fiyatları çok uygun hala bence böyle bir yerde bile. Oturup şöyle deniz kenarındayız. Güneşin keyfini çıkarıyoruz. Hocamız geldi. Birazdan tanıştıracağız sizi. Biz yogaya da başladık. Abi yoga çok önemli. Zihin artı fizik kuvvetlenecek ki daha güzel güne başlayalım. Neden gittiğimiz Budist ve Hindu ülkelerdeki insanlar çok mutluydu? Çünkü hem güne erken başlarlar, hem doğayla başlarlar, hem Ve de meditasyonla var. meditasyonla başlarlar. O yüzden daha mutlu olabiliyorlar. Abi özellikle bu adamların zihinlerinin güçlü olmasının sebebi sadece işte dinle bağlantılı da değil. Biz genelde gittiğimiz, fark ettiysen, Asya ülkelerinde doğaları da çok güçlü. Ha. Doğa o kadar güçlü ki sabah uyanıyor, pozitifliği, oksijeni oradan alıyor, hop güne müthiş başlıyor. Ama biz nerede başlıyoruz? Binalar arasında başladığımız için haliyle daha düşük olabiliyor. Mesela bir de bizim burada zaman algımız sizin yaşadığınız yerlere göre çok farklı. Siz mesela gününüzün muhtemelen 3-4 saatini trafikte geçiriyorsunuz. Evet. Yani ömrünüzün yaklaşık 6'da biri yolda geçiyor. Bizim böyle bir derdimiz yok burada çünkü en uzak yer 10 dakika. O yüzden haliyle de burada yapacak çok uzun böyle günleriniz oluyor. Belki kızanlar olur, bize böyle söylüyoruz. İlla ki zorluk seviyesi yüksek hayatlar yaşayan insanlar var. Gelir düzeyi daha düşük insanlar var ama ben hep şu konuya da değinmek istiyorum. İstanbul'da yaşıyorsun ama İstanbul'u ne kadar yaşayabiliyorsun? Tabii. Diyelim ki İstanbul'da 50 bin lira alıyorsun. 50 bin lirayla ne kadar doğru şekilde geçinebiliyorsun? Hep diyoruz videolarda, kırsallara taşının, daha illa Muğla, Fethiye, Datça güzel yerler, pahalı yerler olmak zorunda değil. Daha farklı yerlere taşının, köy hayatını yaşayın, ormanda uyanın vesaire. İnanın bana, orada alacağınız 20 bin lirayla 50 bin liradan daha kaliteli hayat yaşayacaklar. Ben de yıllarca İstanbul'da yaşamış birisi olarak bunu söylüyorum. İnsan orada çürüdüğünün farkına varmıyormuş. Yıllar geçince anlıyor. Keşke yapmasaydım diyor ama keşkelerle de geçmiyor işte. Ya benim before after'ım var. 10 sene önceki Deniz'i görseniz Ya. var ya şimdikinden daha yaşlı. Vallahi öyle attın bana, dedim ulan bu kim bu yaşlı adam? Şimdi Yaşlı. bak daha yoga da yapıyor. 10 yıl geriye gideceğiz şimdi. Amacımız yaşlanmamayı bulmak. Hocam hazırız. Bizi götürecek, biraz sonra dersimize başlayacağız. Şimdi normalde size burada gidip deniz, kum, güneş, plajlar, tekne turları gösterebilirdik ama kış mevsiminde böyle bir şey yok. Zaten Sri Lanka'dayken size buradaki kış yaşamamızı göstereceğimizi söylemiştim. Burada insanlar daha çok kışın hareketsiz kalıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Evlerden çıkmıyorlar. Böyle hava güneşliyken, bu bizim buradaki mesela Şehit Fethi Bey Parkı var. Çok güzeldir. Hafta sonları gelip burada dolaşıyorlar. Akşamları da neredeyse birçok yerde incin top oynuyor. Sadece belli başlı yerlerde hareket oluyor. Sizlerin yaşadığınız o İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerdeki o gece hareketi burada olmuyor ama yazın da mesela tam tersi oluyor. Burada böyle kilometrelerce uzunluğunda bir yürüyüş parkurumuz var. Şehrin başlangıcından sonuna kadar bu yürüyüş yolunu kullanabiliyorsunuz. Şu mavi şeritte bisiklet yolumuz buradan Çalış dediğimiz bölgenin sonundan buradan Karagözler'e kadar gidebiliyorsun. 7-8 kilometre yaklaşık olarak. Şurada yaylalarımız var, bakın. Dağlardaki karları görüyorsunuzdur. Geçen biz bir ara oraya da gidip dolaşmıştık. İsterseniz sadece 45 dakikada burada denize girerken yukarıda karlı bir ortamın keyfini çıkartabiliyorsun Fethiye'de. Benim de buradaki en çok sevdiğim yer bu park. Buraya geliyorum, böyle binlerce bitki var. Onları izleyerek, böyle dolaşarak, yürüyüş yaparak dinlenmeyi çok seviyorum. Ortamımız bu mu olacak? Şu an dünyanın en iyi yerinde arkadaşlar yoga yapıyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Private ders, bize özel. Daha ne olsun be kardeşim. Hayatta şu an her şey çok güzel. Sorsam var ya söylenir. Geçen hafta Sri Lanka'daydı. Bu hafta Fethiye'de gelmiş. Yoga dersi. Bu influencerlar da ne kadar arsız. Şimdi başlıyoruz derse. Hadi gel.
Yemin ederim etimden et, canımdan can gitti. Bu kadar yorulacağımızı tahmin etmemiştim. Yani birçok kez fitness'a falan vesaire de gidiyoruz ama bu olay hem psikolojik anlamda hem de bedensel anlamda insanı yoruyormuş. Çok iyi geldi. Zaten bu yılki hedeflerimden bir tanesi de buna başlamaktı. İnsan sürekli bir yenilik arıyor. Bizim de bu seneki heyecanımız bu olsun. Çok güzeldi. Çok da böyle iyi bir parkın içerisinde yaptık. Rahatladık. Şimdi Fethiye'ye geldiniz, tamam mı? Şöyle güzel bir yoga yapalım bizim gibi böyle bir ortamın içerisinde ya da herhangi bir koyda, işte ne bileyim dağda, bayırda, plajlarda derseniz. Hocam bir Instagram'ınızı görebilir miyiz? Evet, hazırım. Berfin Çelikkol. Bakın şöyle gösteriyorum. Instagram'dan da takip ederseniz kendisini de bulursunuz. Çok güzeldi. Eline sağlık vallahi. Çok güzel şeyler öğrendik. Teşekkür ederim. Biz şimdi sporu yaptık, kahvaltıyı yaptık. Sırada ne var? Mesai kısmı. Şimdi de size onu göstereceğim. Hadi gelin. Şimdi mesela Beni de Gezdirin diye bir platform kurduk. Amacımız neydi? Aslında gidecek olan insanlara değil, seyahat etmekten korkup bizi bir yola düşürün diyenlere rehberler hazırlamaktı. Bunun arka planında da çok büyük bir yazılım ekibimiz, emekler ve saatlerce vermiş olduğumuz aslında dünyayı gezdiğimiz deneyimlerin özeti vardı. Bunu biz nerede kurduk biliyor musunuz? Burada Fethiye'de. Hippo kampüste. Sezer'le her gün en az gelip 200 saat burada çalışıyoruz. Aynen. Türkiye'nin en hızlı internetine sahip arkadaşlar. O kadar hızlı ki YouTube videolarımızı anında yükleyebiliyoruz. Çok da faydası oluyor bize. Ya bir de ortam da çok iyi içeride. Gösteririm size zaten. Yani Fethiye'de böyle hani geldiniz yazın uzaktan çalışmak isterseniz internete ihtiyacınız olur. En iyisi burası. Şöyle gidelim. Burası bahçe kısmı. Bak şurada oturabiliyorsunuz. Kahvenizi içerek dinlenebiliyorsunuz falan. Burası bahçe kısmı. Böyle giriyorsun abi. Sessizliğe bak. Şurada rahat rahat masalarda çalışıyorsun. Buranın üst katı da var. Şimdi göstermiyorum insanlar çalışıyor diye. Burada bak çayın, kahven her şeyini de alabiliyorsun. Rahat rahat çalışıyorsun. Bak bir interneti var. Kafayı yersin. Benim dünyada gördüğüm en iyi upload hızlarından yani yükleme hızlarından bir tanesi burada. Fethiye'nin de bildiğim kadarıyla en hızlısı. Evet, dayanamadım. İkinci katı da göstereyim. Muhtemelen Fethiye'deki en iyi deniz manzaralı ofis çünkü burası. Buradan böyle bak parmak iziyle giriyorum. İçerisi de bu şekilde. Ben genelde şurada çalışıyorum. Burası da işte deniz hemen şurada. Az önce şurada yogayı yapmıştık. Benim evim sol tarafta kalıyor. Yani her şey birbiriyle iç içe çok yakın. Ofis diyorum bakmayın biz her gün burada değiliz. Sadece daha çok böyle yüklemeler için burayı kullanıyoruz. Hayatımız yollarda geçiyor ama buradayken de günümüzün aslında hızlandırılmış özetinin bir detayıydı burası. Bu arada Beni de Gezdirin çok hızlı büyüyor. Yani destekleriniz için teşekkür ederiz. Çok emek verdik. Bundan sonra herhangi bir ülkeye giderken tabii ki bu videolar sizin için dev rehber. Ama bir gezi rehberi değil. O kartların içerisinde biz aslında tecrübe ettiğimiz ama videolara yansıtmadığımız ya da bildiğimiz birçok şeyi size bir rota halinde anlatıyoruz. Şu ana kadar kötü geri bildirim almadık. Çok iyi gidiyor. Destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Yakında Amsterdam, Roma ki bu hafta muhtemelen Mısır'ı yayınlamış olacağım. Oradan da bakarsınız. Çok işinize yarayacak. Alırsanız bize de teşekkür edersiniz. Çok eminim. Ve bu süreçte de bizi desteklerseniz de çok mutlu olurum. Şimdi bak yalandan biraz çalıştık, tamam mı? Takıldık. Karnımız acıktı. Yemek yemeye gelelim dedik. Burası aslında yeni açılmıştı ama bugün kapalıymış şansımıza. Hiç şaşırmadım. Lokum döner. Burada çok güzel yaprak döner yapıyorlar. Fethiye'ye gelirseniz yaprak döner bulabileceğiniz tek yer burası diyebilirim lezzet anlamında. Şurada da bizim yurt dışında sürekli geceleri bağırarak uyuduğumuz kokoreç. Lokum kokoreç diye geçiyor ismi. Ben bir ara dünya turundan döndüğümde ilk buraya gelmiştim. Herhalde yurt dışında bulamadığımız en değerli şey bu. Kolay gelsin. Gençler ne yapıyorsunuz? Ne vereceğim bize? Kokoreç. Kokoreç. Ya bak şunun kokusu, şunun zerafeti, şunun lezzeti. Eti buluyorsun, balığı buluyorsun, tavuğu buluyorsun, her şeyi buluyorsun. Ama bunu bulamıyorsun. Gerçekten şu Fethiye'de de ilk geldiğimizde en çok özlediğimiz yer burası oluyor. Direkt gelmiştik, hatırlıyor musun? Ya gerçekten var ya hani burası da buranın abi ocağı bak. Gelirseniz Fethiye'de akşamları da açık oluyor. Bir akşam uğrayın, bir kokoreç keyfi yapın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Afiyet olsun. He? Çok iyi. Pamuk gibi böyle ekmeği de kızartıp tabakta veriyorlar. O kadar lezzetli ki bundan 1 kilo olsa yerim.
Ve Fethiye'nin olmazsa olmazına geldik. Şimdi yemeğimizi yedik, kahvelerimizi aldık. Burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çalış bölgesine geliyorsunuz. Bakın burası böyle komple birkaç kilometre uzunluğunda kıyı bandının olduğu, şurada daha çok otellerin, restoranların, kafelerin olduğu bir yer. İnsanlar buraya yazları daha çok denize girmek için girse de bu kış mevsiminde artık burası birazcık daha insanların kışladığı, biz burada kışlamak deriz ona, sakin bir dönem yaşadıkları yerdir. Çok yavaş geçer hayat, hiçbir şey yapmazsınız. Böyle sabahtan akşama kadar yürüyüşler, kahveler, çaylar içilir, deniz kenarında oturulur. Biz de onu yapmaya geldik. Bu kısmını da çok seviyorum. Mesela yazın gelseniz tıktım. Şu an pek tabii ki birazcık daha uygun bir hava koşullarından ve mevsimden dolayı bir sakinlik var. Şimdi gittik, çalıştık, güneşi batırdık, keyif yaptık, güzel bir günümüzü anlattık. Tabii ki akşamları da yapacak dünya kadar şey var. Ama ben dünyada gittiğim birçok et restoranı size göstermiş birisi olarak Fethiye'de steak yiyebileceğiniz en iyi restorana getirdim size. Ben daha iyisini bilmiyorum, olduğunu da düşünmüyorum, neredeyse her yerde yedim. Burası Teras Steakhouse adında benim arkadaşımın çok iyi bir yeridir. Hani gelmişken bizim akşamları da sıkça gelip burada ateş keyfi yaptığımız ve yemekler yediğimiz yeri görün istiyorum. Hadi gelin. Vay, dışarısı buz gibi, bak şimdi içeriye girince ortama bak. Ateşimiz de yanmış. Merhabalar Dinçer Bey. Merhaba. Arjantin'de miyiz yoksa şu anda Goca Yörüklerin memleketi? Ovacık'tayız. Ovacık'tayız. Merhabalar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Özdeştik. Ateşimizi yakmışız. Ortamımız böyle. Bak, abartıyorum. Söyle kardeşim. Sayıyı da arttırıyorum. Hadi. O kadar yer gezdim. Yediğim en iyi etlerde ilk üçtedir. 1 Arjantin, 2 Türkiye burası. 3 Brezilya. Brezilya çok güzeldi ama sanki Bali'de yediğim et de çok iyiydi. Ben- Bir restoran vardı ya. Ama yine Brezilya iyidir ya. Brezilya hep iyi. De- Onlara yiyorum. Olsun. Burası da kapışır. Hadi bakalım. Göstereceğim şimdi yedikçe zaten ortamı da. Bakın dostlar, burada çok güzel bir Dinçer'in şarap mahzeni var. Eğer böyle tercih ediyorsanız harika envai çeşit şarapları içebiliyorsunuz. Ama en güzel yeri söyleyeyim. Burada böyle 30 gün 60 günlük dinlendirilmiş harika etler var ve ben gerçekten söylüyorum, o kadar yerde et yedim. Bu sistem, bu lezzeti birçok yerde bulamadım. Böyle çok güzel bir şekilde şurada mutfakta da pişiriyorlar. Onun nasıl piştiğini de göstereceğim birazdan. Çünkü bu Arjantin'deki gibi asansörlü sistemle pişiyor. Şimdi çok özel bir et yiyeceğiz burada. Aslında birçok dry age etler vardır biliyorsunuz. Yani steakhouse'larda çok oluyor ama Japonya'dakilerin, hatırlarsınız, överek bitiremediğim bir eti var. Neydi abi? Wagyu. Burada da var. Düşünün yani Fethiye'de bulabiliyorsunuz. Şimdi onu keserek birlikte birazdan pişirip deneyimleyeceğiz. Evet, size de göstereceğiz. Şimdi etimiz burada. Başlayalım mı? Evet, başlayalım. Kankam nereden geliyor bu? Japonya'dan getirtiyorsun öyle mi? İthalatçı firmalardan geliyor. Bu Wagyu A5 diye geçiyor. Abi bu ne ya? Bu içerisindeki bunların kendi numaraları var. Mermer. Mermerleşme Şu oranı. baksana. Zaten bu olay, bu yağın dağılma Dağılma. şekli ve tabii Evet. hayvanın beslenme şekline göre de Kesinlikle. değişiyor. Evet. Japonya'da da anlatmıştım. O videomu kesinlikle izleyin. Şimdi böyle bir dilim keseceğiz. Çok değerli bir et bu arada. Heyecan dorukta. Tokyo ayağımıza geldi. İnşallah ya. Şuna baksana abi ya. Vallahi Dinçer, ben bunu çiğ bile yerim abi. Abi şimdi etimizi kestik. Birazdan pişireceğiz. Kankam bunun bize gelişi... Normal ne kadar bunun kilosu mesela? Kaç dolar demek Ka- istiyorsun? Yani normalde mesela böyle bir eti alsan Türkiye'ye getirdiğinde Evet. ya da işte sattığında ne kadar? Çok pahalı bir et çünkü biliyorum. Yani böyle bir şeyin maliyeti restoranda 6.000 lira Civarı. Ama sende dur, şurada bir dünya et de var, az önce Evet. gösterdim. Onlar ne Burada gösteriyor.
Bak onları da görün istiyorum ki hani gerçekten çok fazla seçenek var ve hani bu en pahalı özel bir şey. Bize özel yapıyor şu an deyince. Bunların mesela porsiyonlarına kadar. Bunun kilosu 3000 lira. Bak burada direkt tarihlerini görüyorsun. 30-60 gün mü duruyor içeride? Evet, 60 günden beri dry aged. Ne kadar fire veriyor mesela durduğunda? %30, %40. Gidiyor değil mi? Evet. Yani şu an dışarıda bir pirzola da 2000 TL falan yani bir yerde Öyle yediğinde. bakınca, bir de böyle bir şıralı eti bulmak da gerçekten zor. Aa bak şöyle bak Eti yakından. bilenler bilir. Zaten şu an muhtemelen birçoğunuz ekmek banıyorsunuz. Kankam başlayalım. Hadi başlayalım. Acıktık. Sen günlerce Sri Lanka'da kruvasan için aşk yaşa. Şimdi Wagyu'nun bir peşine düş. Babacım hayatımda ilk Dibinde. kez ben burada yedim Wagyu'yu. Dediler ki bu et dünyanın gelmiş geçmiş en değerli etlerinden, en gerçekten ücreti Bir değil. et kadar et ama biraz daha böyle şekerimsi, tatlımsı, böyle ağzına atıyorsun dağılıyor yani. Pamuk gibi ha. Pamuk. Şimdi bunu niye böyle pişiriyoruz? Çünkü mangalda yağı çok ağır oluyor değil mi? Abi şu sese gel ya. Abi bu da az önce gösterdiğimiz o dry age dedikleri kurutulmuş zamanla dolapta tutulmuş etler. Sezer hiç konuşmuyor şu anda. Kendini bıraktı. Ateşine odaklanıyor şu anda. Ben dayanamayacağım. Şunu bir yemek istiyorum. Hadi bakalım. Sezer. Çok iyi değil mi? Değişik bir olay bu. Çok iyi. Et gibi değil bu. Evet lan. Hani biz yıllardır yediğimiz et gibi değil ya. Bir dana bir kuzu diyemem ben buna. Evet. Onu düşünemiyorum. Fethiye'de bundan daha iyisi varsa ben bilmiyorum. Yazın yorumlara. Ama kesinlikle bizim ben doğma büyüme buralıyım. Sezer de yeni taşındı geldi gördü. Dünyayı geziyoruz. Başka bir şeydi. İşte bu da Japonya'nın milli yemeği. Wagyu. Bakayım mı? Bak. Nasıl yiyeyim bunu? Şöyle hafif şunlara batırarak mı? Bu benim kendi sevdiğim tarz. Bunu Kobe'de de yemiştim, anlatmıştım. Videosunu kesin izleyin. Nasıl? Pamuk. Oğlum bu ne? Çok iyi değil mi? Bırak çekimi. Bırak hadi afiyet Bırak olsun. dedim, afiyet Bak olsun. patates püresi de geldi. Üf, çok iyi. Hadi afiyet olsun. Ya işte dostlar Fethiye'de böyle bir hayatımız var. Ama diyeceksiniz ki Deniz tamam hani burada günlük hayatını gösterdin. Ne kadar daha burada duracaksın? Durmuyorum. Uçak bileti aldım. Yine gidiyorum. Instagram'dan takip edenler şu an nerede olduğumu görecekler. Oradan da takip edin. Reels'ler paylaşacağım ama söyleyeyim Mısır'a gidiyorum. Şarm, Hurghada, Kahire, Luxor gibi yerleri gezeceğim. Son yıllarda Türkler için biçilmiş kaftan Mısır. O kadar ucuz ki yani şöyle bir otellere baktım, turlara baktım, uçak biletlerine baktım. İnanamadım. Yani Türkiye'nin %30, %40 bütçesel anlamda uygun bir yer olduğunu fark ettim. Bir de şimdi kış ortasında yazı yaşamak için çok yakın bir destinasyon olduğunu görünce dedim gideyim. Hem gezi rehberleri hazırlayayım hem de YouTube'a sizlerle beraber bu deneyimlerimi paylaşayım istedim. Yani anlayacağınız bir sonraki durağımız artık Mısır olacak. Onların da hepsini bildirimleri açarsanız zaten sonraki bölümlerde izleyeceksiniz. Şimdilik Fethiye'nin bu kesitinden artık size elveda ediyorum. Daha çok yaza doğru daha kapsamlı tabii ki plajlar, gezilecek yerler sizlerle paylaşırım. Ama buranın kışı da bir başka güzeldi. Oldukça keyifli geçen günlerin ardından artık yine bana yol göründü. Sıradaki durak Mısır'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.